Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kahvaltı için hazırladığım tarifleri paylaşmak istiyorum. Evet, tarifimizi ilk olarak hazırlamış olduğum anne keki ile başlayalım. 5 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum ve 1-2 dakika karıştırıyorum mikser yardımı ile. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bir su bardağı süt ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 3 su bardağına yakın un kullandım. 1 paket vanilya, 1 pakette kabartma tozu ekliyorum. Ve tüm malzemeyi pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Evet, hazırlamış olduğum kek harcımı yağlanmış bir borcama döküyorum. Ve üzerine bolca file fındık veya badem serpebilirsiniz veya ceviz, fındık kırıntısı da serpebilirsiniz. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Üzeri bol fındıklı, çok lezzetli oluyor bu kek. Evet, kekim hazır. Fırınımı önceden ısıttım. 170 dereceli fanlı fırında kekimi pişirmeyi bırakıyorum. Yaklaşık 40-45 dakika pişen kekimi fırından çıkartıyorum. Kekimi kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Evet, suyum kaynadı. Çayımı demleyerek deminin almasını bekliyorum. Evet, kahvaltılıklarımı hazırlıyorum. Ev yapımı reçellerimi servis için hazırlıyorum. Evet, zeytinlerimi tabağa aldıktan sonra yıkıyorum. Kabuklarını soyduğum patatesleri uzun olacak şekilde dilimliyorum. Patates kızartması ve yanında üzerinde bahçeden topladığım biberleri de kızartmak istiyorum. Evet, patateslerimi dilimledikten sonra büyük bir tencereye yağ koydum. Isındıktan sonra tavaya alarak kapağı kapalı bir şekilde nar gibi kızarana kadar kızartmayı bırakıyorum. Arada karıştırıyorum patatesleri.
Patateslerin üzerine 1 tatlı kaşığı tuz serpiyorum ve karıştırıyorum. Biraz daha kızartmaya bırakıyorum. Daha sonra bahçeden topladığım ve yıkadığım sebzelerle salata yapmak istiyorum. Semizotunu salata kasesine aldım. Kabuklarını soymadan salata ve domateslerimi dilimliyorum. Hepsi bahçeden tazecik, mis gibi. Dereotu ve maydanoz da dilimlemek istiyorum ayrı bir tabağa. Dilimlediğim maydanozları servis tabağına alıyorum. Limon ve zeytinyağı gezdiriyorum en son. Kızaran patateslerimi servis tabağına alıyorum. Evet, aynı tencerede biber de kızartmak istiyorum. Kapağı kapalı bir şekilde. Sucuklarımı dilimleyerek tavaya alıyorum. Evet, soğuk olan kekimi baklava dilimi olacak şekilde dilimler halinde kesiyorum. En son bir tane dilimi çıkartarak sizlere göstermek istiyorum. Çok lezzetli, pamuk gibi bir kek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Biberlerin üzerine tuz ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Kızaran biberleri patates kızartmasının üzerine alarak servise hazırlıyorum. Yıkadığım karpuzu dilimleyerek servis tabağına alıyorum. Kahvaltıda mutlaka kavun, karpuz keseriz. Yaz aylarında özellikle çok severiz tüketmeyi. Evet, bahçeye indim ve kahvaltı masamı hazırlamak istiyorum. Açık havada. Evet, en son sucuğumu da kızartarak tariflerimi bitiriyorum. Evet, kahvaltı masam hazır artık. Gördüğünüz gibi tüm tariflerimi
ve kahvaltılıklarımı masanın üzerine aldım. Ve kahvaltıya biz başlıyoruz artık. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Evet, yakından da göstermek istiyorum hepsini teker teker. Afiyet şifa olsun herkese.